Herkese merhaba. BJ Design kanalına hoş geldiniz. Benim ismim Burcu. Bugün bu videoda size bu çantanın anlatımını yapmaya çalışacağım. Kağıt ip kullanarak ördüm ama sayılar diğer iplere de uygun. Makrome iple, polyesterlerle vesaire, rafya iplerle gayet rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şöyle yakından deseni göstereyim. Böyle baklava desenleri oluşturuyoruz. İkili trabzanlarla, aralar sık iğne, sayıları vesaire her şeyini videonun içine tek tek anlatmaya çalıştım. Ben sap kısmını bu sefer böyle kumaştan yaptım. Şu şekilde astarla uyumlu şekilde yaptım. Astarın bir parçası olarak oluşturdum. Ama videonun sonunda da belirttiğim gibi isterseniz kağıt iple de farklı daha önceki videolarımdan bir sürü sap çeşidi göstermiştim. Onlardan birisini de tercih edebilirsiniz. Ben yine değişiklik olmasını istedim açıkçası. Şöyle fermuarlı, gayet şık, geniş, büyük bir çanta oldu. Taban kısmına bu sefer dikdörtgen yaptık. O da gayet muntazam, düzgün duruyor gördüğünüz gibi. İçinde keçe var. Bütün ayrıntılarıyla videonun içinde gösteriyorum. Taban kısmı, örgü kısmı ve astarlamayı gösteremiyorum tabii ki ama astarın detaylarını anlattım. Şu içlerini vesairesini videonun içinde bulabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın diyelim ve dilerseniz başlayalım. 3 milimetre tığ kullanacağız. Kağıt ipin ucundan böyle bir miktar 1 metre kadar bir mesafe bırakıyorum. Bir kilit zincir oluşturuyorum. Sonrasında bıraktığımız arkadaki kuyruğu tığın üzerine alarak kapalı zincir yapıyoruz. İkisinin birden içinden geçiriyorum. Tığın üzerine kuyruğu alıyorum. İkisinden de ip geçiriyorum. Önden arkaya doğru ipi aldım, ip geçirdim. Bu şekilde 47 tane zincir çekelim. Zincirleri çektim. Son bir tane de normal zincir çekiyorum ve bu ikili olan ilmeğe tekrar girip sık iğne yapıyorum. Buraya 2 tane yaparak başlayacağım. Döndüğümüzde bunu 3'e tamamlayacağız. Köşeler 3 tane olacak. 2 tane yapıyorum şimdi. Döndüğüm zaman burayı tamamlayacağım. 2 yaptım. Sıradakine geçiyorum. İkili bir şekilde ilmeğin içine girip ip alıp şu şekilde ikili giriyorum. 2 tane de bu tarafta kalacak şekilde ip alıp sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Son zincirin içine 3 tane yapıyorum. 1, aynı yere, 2, aynı yere, 3 tane. Burayı dönüş için yaptık. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Burada bıraktığımız ikili ilmekleri kullanarak şu şekilde yine ikili alarak diğer tarafa kadar birer tane hepsinde sık iğne yapacağım. Sıra sonuna geldim. Burada hatırlarsanız başlarken 2 tane yapmıştık. 3'e tamamlayacağımı söylemiştim. Şimdi şöyle yapacağız. Bu sırayı tamamen bitirmek için, yani dönerek öreceğiz ama bu sıra ilk sıra düzgün dursun diye ve kıvrılma, çok fazla kıvrılma yapmasın diye buraya 2 tane yapacağız. Bakın bir, ikinciye yer yok normalde. Burası ikinci. Bunu onun üzerine doğru yapacağız. Şu şekilde. Üstünü kapatıyorum. Şimdi sırayı tamamen bitirmiş oldum. O ilmeği görmeyeceksiniz. O üzerinde kalacak. Bu şekilde üstünde kalacak. Sırayı şundan tekrar başlatıyorum. Bu köşenin son ilmeğiydi. 3. ilmekti. Buraya 3 tane yaparak tekrar başlıyorum. Üç tane yaptım. Bakın 3 tane yaptım. Köşenin son ilmeğinin içinde. Burada 2 tane var. Dönüşte buna, ilkine de 3 tane ilmek yapacağız. Şimdi düz bir şekilde hepsine birer tane olacak şekilde
diğer köşeye kadar gideceğim. Diğer köşeye geldim. 1, 2, 3 tane eli dönmüştük hatırlarsanız. Birinci ve üçüncünün içine 3'er tane yapacağız. Bunu tek yapıyoruz. Köşelerde 3'er tane dönüş için sık iğne yapacağız. Dikdörtgenin mantığı bu. Her zaman köşelerde 2 tane ilmeği 3'er tane yapıp dönmek olur. Bir üst sırada da bu 3 tane yaptığımızın ortadakine 3 tane yapacağız. O 3 tane ilmeği şu anda ne yaptık? 1, 2, 3 tane aynı noktaya, bir tane tek yaptık. Bir tekrar aynı noktanın içine 3 tane yaptık. Köşeyi bu şekilde dönmüş olduk. Bir sonrakinde buraya, yani şu 3 tanenin ortasındakine ve buradaki 3 tanenin ortasındakine yine 3'er tane yapacağız. Şimdi diğer tarafa kadar gidelim. Diğer köşeye geldim. Bakın burada 3 tane ile başlamıştık. 1, 2, 3. Bu da ortadaki ilmeğimiz. Şu ortadaki ilmeğimiz. Yani şuna 3 tane yaparak sırayı tamamlayacağız. Bu zaten kenarın ilmeğiydi. Onu yaptım. Bakın buna 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3 tane yapıyorum. Ortadaki için bir tane yaptım. Şu 3 tanenin ortasındakine 3 tane yapacağım. Baştakini tek örüyorum. Buna da 3 tane örüyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın 3 tane, bir tane, 3 tane. Bu tarafta da öyleydi zaten. 3 tane, bir tane, 3 tane. Şimdi bu sırada ortadakilere 3'er tane yapacağız. Aradakileri tek yapacağız. Buradan düz örüp diğer köşeye kadar gidiyorum. Köşeye geldim. Bakın 1, 2, 3. 3 tanesi aynı yerde duruyor şu anda. Bu ortadakine 3 tane yapacağız. Diğerlerini tek yapacağız. Yani birincisini tekle başlıyorum. İkincisine buna 3 tane yapıyorum. Yaptım. Şimdi diğer üçlüye gelene kadar bu aralar artacak çünkü artık sayı vermeme gerek yok. Bu arayı saymayacağız. Şuradaki üçlünün ortasındakine gelene kadar bakın. 1, 2, 3. Şuna gelene kadar, bu ilmeğe gelene kadar düz örüyoruz. Yani kaç tane arada bakın? 3 tane düz var. 3 tane düz örüyorum. Üçlünün ortasındakine geldiğimde bakın üçlünün ortasına geldim. Buna 3 tane yapıyorum. Her iki köşe içinde aynı işlemi yapacağız. Bundan sonra sırada saymanıza gerek yok zaten. Geri kalanları düz olacak. Üçlünün ortasındaki 3 tane olacak. Sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde dediğim gibi 1, 2, 3 tane aynı yerde var. İlkini tek örüyoruz. Ortadakine 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Diğer üçlünün ortasına gelene kadar, o da bakın burada 1, 2, 3 tane. Şuna gelene kadar düz örüyoruz. Bu ortadaki kısım tabii ki sayı olarak artıyor. Üçlünün ortasına geldim. Buraya yine 3 tane yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıralar artacak. Bunu daha fazla anlatmama gerek yok zannediyorum. Dikdörtgen taban en kolay tabandır. Bu şekilde bakın köşelerde oluştu. Hep ortalarına, bu köşe noktalara
Üçer tane yaparak sıraları artıracağız. Ne kadar yaptığımı bittiğinde söyleyeceğim. Tabanı tamamladım. Şu anda ortayı da sayarsam eğer, şu ilk sıraları da sayarsam 9 sıra var. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamamını bütün kenarlarda 9 sıra olacak şekilde tamamladım. Ben ölçüsünü vereyim. İsterseniz tabanı büyütüp küçültebilirsiniz tabii ki. 36 santim. 11,5 santim. Şimdi tabanı daha böyle burasının daha geniş olmasını isterseniz, burayı daha dar yapmak isterseniz başta çektiğimiz 47 tane zinciri biraz daha küçültebilirsiniz. Burayı küçültüp sıra sayısını artırdığınızda bu daha kareye yakın bir taban olacaktır. Bu şekilde tabanımızı oluşturuyoruz. Şimdi etrafındaki ilmekleri sayacağım ve örnek kurulumuna geçeceğiz. Evet, ilmeklerimi saydım. Şu anda 160 tane ilmek var örgünün etrafında. En son bu köşeye kadar geldim. Köşeden itibaren daha az belli olması için bu köşedeki, ortadaki ilmeğe kadar geldim. Bir sıra sadece şu arkalarını kullanarak yukarıya doğru çıkacağım. Bakın sadece arkaya alıyorum ve her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Arka ilmeği aldım, sık iğne. Arka ilmeği aldım, sık iğne. Bir sıra bu şekilde döneceğiz. Her birine sadece bir tane sık iğne yaparak bütün etrafını dolaştım. Bakın başlangıç noktasındayım. Şu çizgiden belli zaten. Buraya kadar geldim, son ilmekteyim. Şimdi dediğim gibi benim bu örneğin etrafında, tabanın etrafında 160 tane ilmek var. Örneğimizde onun katı üzerine kuruluyor. Eğer sizin sayınız 10'nun katı değilse o zaman bu aşamada buralarda bir yerlerde mutlaka artırmalar yaparak, ya diyelim ki 158'de kaldı. 2 tane bir yerden, bir buradan artırma yaparsınız. Devam edersiniz. Yani sökmenize gerek yok. Onun katını bu aşamada elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi örneğin kuruluma geçmeden önce bir sıra daha aynı işlemi yapacağım. Bakın şu çizgiden belli oluyor zaten. Sıra başına geldim. Bu son sık iğne. İlkine tekrar batıyorum. Ve her birine bir sık iğne yaparak bir sıra daha dönüyorum. Sıra başına geldim. Bakın başladığım noktadayım. Şu tek çizgiden anlayabilirsiniz. Şimdi burada şöyle yapacağız. Örneği kurmaya başlıyorum. 3 tane sık iğne ile başlayacağız. Örneğin sonuna kadar da sık iğneleri zaten tek kanat kullanacağız. Ayrı ayrı söylemeyeceğim artık. Her seferinde sadece arka tarafına girerek 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunun da ilkini işaretleyeceğim. Sıra başımız artık belli olsun. Örneği kurmaya başlıyoruz. Bunu işaretliyorum. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi ip alıyorum, trabzan yapacağız. 2 sıra sık iğne yapmıştık ya, şu alttakini kullanarak yapacağım. Bakın hemen bir sonraki sık iğnenin altındaki sık iğneyi kullanarak şöyle sağından girip solundan çıkarak ip alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Böyle. 7 tane yapacağız toplam yan yana. Bakın hemen bunu kullanmışız. Hemen yanındakinin sağından girdim, solundan çıktım. Ve trabzan yapıyorum. İp aldım. Hemen yanındaki sağından girdim, solundan çıktım. Trabzan yapıyorum. Toplam 7 tane. Evet, 7 tane trabzanı yaptıktan sonra şimdi arkadan
7 tane sık iğne atlayacağız. Şöyle kaldıralım. İlkini bir göstereyim. Her seferinde kontrol etmekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane atlıyorum. Bakın şunu kullanacağız. Şöyle açayım. Zaten hemen solundaki olmuş oluyor. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, hemen yanındakine, 2, hemen yanındakine, 3. Yani 7 tane önden trabzan, 3 tane sık iğne arka taraftan şeklinde düşünebilirsiniz. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Şuradaki geçişi de göstereyim. İp aldım. Bakın kullandığım en son sık iğne buydu. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne şuna trabzan yapacağım. Bunun etrafından yine dolaşıyorum. Buradan başlayarak 7 tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine üç sık iğne 7 trabzan, 3 sık iğne 7 trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağız. Buradan da yine sayabilirsiniz ama hemen solundaki şu. Sıra sonuna geldim. 7 tane trabzan yaptım. İlk yaptığım 3 tane sık iğnenin olduğu yere geldim. Şimdi bir sıra hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Bu ilk yaptığımı da işaretleyeyim, karışmasın. Sık iğnelerin üzerine de, trabzanların üzerine de bir sıra sık iğne yaparak dönüyoruz. Evet, bu şekilde hepsinin üzerine bir tane yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna yaklaşıyorum. İşaretleyiciye kadar her birinin üstüne bir tane olacak şekilde sık iğne yaptım. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunu 5'e çıkartacağız ama bir tanesi zaten şu. Sıra başından itibaren söylemem gerekirse 4 tane sık iğne yapıyorum. Aralar bu sırada 5 tane sık iğne olacak. 2, 3. 3 tane zaten vardı. Bakın şu ilk trabzanın üstündeki sık iğneye de sık iğne yapıyorum. 4 tane. Şu birinci yine işaretleyeyim. Sıra başımız belli olsun. Şimdi burada 7 tane trabzanımız vardı. Birincisine sık iğne yaptım. Sonuncusuna da sık iğne yapacağım. Şu aradaki 5 taneyi de trabzan olarak öreceğim. İp alıyorum. Birinciyi atladım. İkinci trabzana etrafından dolaşarak trabzan yapıyorum. 1. İkinciye geçtim. 2. 3. 4. 5. 7 tane trabzanı 5'e düşürmüş oldum. Bir sonraki trabzanın üstünden devam ediyorum. 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Zaten 5 tane yaptığınızda ilk trabzanın üstündeki ilmeği kullanmış oluyorsunuz. Şimdi buradan tekrar 5 tane trabzan yaparak devam ediyorum. 5 sık iğne, 5 trabzan olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sıra başına geldim. Her trabzanlı sıradan sonra bir sıra sık iğne sıramız var. İşaretleyici çıkartıyorum. Tamamına bir sıra
sık iğne yapıyorum. Bunu yine işaretleyeyim. Hem trabzanların hem sık iğnelerin üzerine bir sıra birer tane sık iğne yapıp geliyorum. Tamamına bir sıra sık iğne yaparak sıra başına geldim. Şimdi bu sırada yine ikişer tane buradan sık iğne artıracağız. Buradaki 5 tane trabzanı da 3'e düşüreceğiz. Böyle üçgen gidebilmesi için bunu 3'e düşüreceğiz. Burayı da 7 yapacağız. Fakat sıranın başından bir tane eksik başladığımız için şuradan itibaren 2 tane yapıp ikinciyi işaretliyorum yine. Bir tanesi biliyorsunuz diğerinin başı olduğu için aslında 3'teyiz şu anda. Böyle sayayım. 4 5 6 7.'nin zaten bakın trabzanın üstünde olması gerekiyor. Bu trabzanın üzerine geldiğinde 7 tane tamamdır. Şimdi şu ortadaki 3 taneyi önden öreceğiz yine. İp alıyorum. İlk trabzana girdim. 1 sıradakine 2 sıradakine 3. Şimdi yine 7 tane bu taraftan da kontrol edebilirsiniz. Bakın şunun üzerine gelmesi lazım. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7. 3 trabzan 7 sık iğne, 3 trabzan 7 sık iğne şeklinde sıra başına kadar gelelim. Sıra başına geliyorum. Yine trabzanlı olan sıradan sonra her sıraya, her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak bir sıra yine döneceğiz. Hem trabzanlara hem sık iğnelere hepsine bir sıra sık iğne yapıp geliyorum. Tamamına sık iğne yaparak bir sıra döndüm. Şimdi bu sırada şöyle yapacağız. Bu 3 tane trabzanı 1'e düşüreceğiz. Tam ortaya bir tane trabzan gelecek. Bu aradaki 7 tane boşluğun da tam ortasına, yani 4 bir taraftan 4 bir taraftan bırakıp ortadakine 5.'yi trabzan oluşturacağız. Şimdi şu taraftan kontrol ediyorum. 3 tane burada vardı. Buna trabzan gelecek. 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. Şuna trabzan yapacağız. Demek ki bir tane daha örmem lazım. Bunu örüyorum. İp aldım. Buna trabzan yapacağım. Zaten kendine değil bir altındakine yapıyorduk. Hemen altındaki sık iğnenin etrafından dolaşarak bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Dört tane ördükten sonra ortadaki trabzana ulaşmış olmamız lazım. İp aldım. Ortadaki trabzanın etrafından bir tane trabzan yapıyorum. Yani 3 taneyi 1'e düşürmüş olduk. Şu şekilde buraya bir tane ekledik. Bunu da 1'e düşürdük. Devam ediyorum. 4 tane sık iğne. Dört tane yaptım. 5.'ye geldiğimde 5.'nin hemen altındakine trabzan yapıyorum. 5.'nin hemen altındakine. 4 sık iğne bir trabzan, 4 sık iğne bir trabzan şeklinde sırayı tamamlayalım. Sıra başına yaklaşıyorum.
Şimdi yine trabzanlı sıralardan sonra yaptığımız gibi her birine bir tane sık iğne yaparak bir sıra oluşturacağız. Evet, bir sıra sık iğne yaparak şöyle tamamına bir sıra sık iğne yaptım. Sırayı tamamladım. Şimdi şöyle yapacağız. Bu bir tane trabzanın iki yanına birer tane daha ekleyeceğiz. Yani 3 tane trabzanımız olmuş olacak yukarıda. Aralarda 7 tane sık iğne olacak. Şu grup bitti. Buna herhangi bir şey yapmayacağız. Sonra buraya geldiğimizde tekrar 3 tane trabzana çıkartacağız bunu. Yani bu alttaki trabzanın hemen sağındakine, bakın bu sık iğnenin hemen altındakine trabzan yaparak başlıyorum. Şöyle açalım. Bunun altındakine. Buraya trabzan yaparak başlıyorum. Bir tane sağına yaptım. İp aldım. Bir tane kendi üzerine yapıyorum. Bir tane de soluna. Bu hemen solundaki sık iğnenin altına. Yani şuraya. Bir taneyi 3 tane yaptık. Şimdi sıradan 7 tane sık iğne yapıyorum. 7 sık iğne yaptığımda diğer tek trabzanın sağındaki sık iğneye gelmiş olmam gerekiyor. 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım. Bu sık iğneye geldiğinizde hemen bunun yanına gelmiş olmanız gerekiyor. Doğru yerdeyiz. İp aldım. Bu sık iğnenin hemen altındaki sık iğnenin etrafından trabzan yapıyorum. Yani yine bir tane sağına yapmış oldum. Bir tane kendi üzerine yapıyorum. Bir tane de soluna yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin altına yani. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi bu grubumuz bitti. Bunu 1, 3, 5, 7 şeklinde tamamlayacağız. Her trabzanlı sıradan sonra da bir sıra sık iğne yapmayı unutmayacağız. Bu şekilde 3'tü. Bir sonraki sırada 5 yapacağız. Bir sonraki sırada 7 yapacağız. Biraz ilerleyeyim. Tekrar göstereyim. 3 trabzan, 7 sık iğne sırasını bitirdim. Üzerinde bir sıra düz sık iğne sırasını da tamamladım. Başa geldim. Şimdi 3 tane olan trabzanları 5'e çıkartacağız. 7 tane olan sık iğneleri de 5'e düşüreceğiz. Yani 5 trabzan 5 sık iğne sırasındayız. Trabzanın hemen sağ tarafında ki ilmeğin altından yeniden trabzan oluşturarak başlıyorum. Yani yine bir sağına bir soluna 2 tane trabzan ekleyeceğiz. Bu 1. 3 tanesini alttakileri kullanarak yapıyorum. 2. Bir sonrakine girdim. 3. 4. Hemen bir sonrakinin altındaki sık iğneyi de kullanarak şu şekilde şöyle bakalım. 3 tane trabzanı 5'e çıkarmış olduk. Devam ediyorum. 5 tane sık iğne. Yine 5 taneyi yaptığınızda bir sonraki üçlü grubun hemen sağına denk gelmeniz gerekiyor. Bakın bunu kullandım. Buradayım. Şu sık iğneyi kullanarak yine sağına ve soluna trabzan ekleyeceğim.
5 sık iğne, 5 trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağız. Üzerine bir sıra daha sık iğne yapıp geleceğim. Evet, 5 sık iğne, 5 trabzan sırasını bitirdim. Üzerinde bir sıra yeniden sık iğne yaptım. Şimdi 7 sık iğne, 7 tane trabzan, 3 tane sık iğne sırasına geldik. İp alıp iki yanından, bu trabzanların iki tarafından yine birer tane trabzan arttırıyorum. Birinciyi yaptım. Diğerleri sıradan zaten alttaki trabzanları kullanarak. Bir tane de sol tarafına ekliyorum. Şu şekilde 7 tane trabzan yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunun hemen yanına tekrar trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi 7 trabzan 3 sık iğne, 7 trabzan 3 sık iğne şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Üzerine de bir sıra normal sık iğne geçeceğiz. Daha sonra başlayacağımız nokta aslında burayla aynı. Yani şöyle düşünün, şu sıradan tekrar başlıyormuşuz gibi. Bir sırada 5 sık iğne, 5 trabzan 5 sık iğne şeklinde yapacağız. Daha sonra 3 trabzan yapacağız. Sonra 1 trabzan sırasına geldiğimizde bu sefer yeni oluşturduğumuz grupların arasına birer tane trabzan ekleyeceğiz. İşlemler bu şekilde devam edecek. Ne kadar yaptığımı bitirdiğim zaman tekrar söyleyeceğim. Ben örmeye devam ettim. Yarımla başlamıştık. Yarım dilimdi bunlar. Üzerine iki tane tam dilim olacak şekilde yaptım. Ve başladığım gibi bitirdim. Yani 7 tane trabzan, 3 sık iğne sırasıyla bitirdim. Burayla aynı olabilmesi için. Bu şekilde bitirdim. Ben size ölçülerini vereyim. Eğer daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz bir fikir olsun. Burası 22 santim. Çanta kocaman oldu bu arada. Burası 45 santim, oldukça geniş oldu. İç kısmına bu şekilde bir keçe yerleştirdim. Normal bu ayakkabılarda kullanılan bir yapıştırıcı var. Onunla keçeyi yapıştırdım içine. Bu şekilde çok daha böyle dümdüz bir şekilde taban duruyor. Güzel oldu. Şimdi bunun sap kısmı için şöyle düşündüm. Her seferinde kağıt iple yapıyorum sapı. Bu sefer de farklı bir şey olsun diye ben astarı çantanın astarını yaparken sap kısmını da yaptım. Şöyle göstereyim. Burayı fermuarlı bu şekilde yaptım. İç kısmına yine bir fermuarlı bölüm koydum. Böyle bir astar oluşturdum. Sap kısmını da şöyle yaptım. İçinde bunun var. Plastik kanvaslardan böyle işleme yapılan plastik kanvaslar var. Bu tuhafiyelerde ipleri aldığımız yerlerde görmüşsünüzdür. Onları kesip onu koyduğum için içi sert, sağlam bir sap oldu. Bunun da sapı böyle olsun dedim, farklı olsun. Eğer böyle yapmak istemezseniz daha önceki videolarımda belki 8-10 tane farklı sap gösterdim. Onlardan bir tanesini de kullanabilirsiniz veya internette farklı sap çeşitleri de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Kendi ipinden de yapabilirsiniz yani. Ben şimdi astarı buraya yerleştireceğim. Şu şekilde. Ve bunu buraya dikeceğim. Son bitmiş halinde biraz sonra göstereceğim. Çantamızın astarlama kısmını da bitirdim. Etiketimi de taktım. Görüntü gayet güzel oldu. Benim içime sindi açıkçası. Kocaman, günlük kullanıma çok uygun bir çanta oldu. İçi de oldukça geniş oldu. Bu şekilde. Eğer siz de videomu beğendiyseniz, bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.